Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerde sıklıkla rastladığımız ortopedik problemlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle hayvan sahiplerinin yanlışlıkları ve yanlış uygulamaları sonucunda oluşma ihtimali olan ve aynı zamanda genetik yatkınlığa bağlı olarak oluşma ihtimali olan ortopedik problemlerin neler olduğu ve nasıl engellenmesi gerekli olduğu konularında sizi bilgilendirmek istiyorum. Özellikle medium size ve üstü large breed'ler, büyük ırklar, dev ırklara sahip olan kişilerde sıklıkla rastlanan bir takım ortopedik problemler var. Hayatı boyunca köpeğin başına gelebilecek olan ortopedik problemler genellikle ırkların genetik olarak zaten bunlara yatkınlığı var. Bazı ırklar, büyük ırklar özellikle kalça problemlerine, yani kalça ortopedisi, kalça çatısının kemik uyumsuzluğuna bağlı olarak ya da avasküler nekroz dediğimiz o bölgede tam olarak doğru bir dolaşımın oluşmamasına bağlı olarak kemik üremelerinin oluşması, hatalı çalıştırmalar ve ağır egzersizlerin yanlış şekilde yaptırılan egzersizlere bağlı olarak disk fıtıkları tıpkı insanlarda bizde olduğu gibi oluşabilecek buna bağlı bir sürü ortopedik problem olabiliyor. Söylediğim gibi hem bunlar ırkın genetiğine bağlı olarak oluşabiliyor hem de hayvan sahiplerinin yanlış uygulamaları, yanlış oyun teknikleri ya da yanlış spor tekniklerine bağlı olarak oluşabiliyor. Şimdi aslında bunu tıpkı insandaki ortopedik problemler gibi düşünebiliriz. Bizde de biliyorsunuz ortopedik problemlerin altında çoğunlukla baktığınız zaman yanlış uygulamalar yatar. Ne gibi? Örneğin ısınmadan spor yapmaya çalışmak. Aynı olgu köpek için de geçerli. Şimdi büyük ırklarda veyahut da orta boy ırklarda sporlu programlar için çalıştırılan hayvan sahibinin gerek hobi olarak köpeğiyle birlikte spor yapması, bir spor dalını, işte bu agility olabilir, çeviklik parkuru olabilir, bunun yanı sıra frisbee olabilir, bisiklet egzersizleri olabilir, yanı sıra koruma programları olabilir, katı itaat programları olabilir. Bunun gibi veyahut da arama kurtarma olabilir. Bunun gibi sporlu programlarda tıpkı insandaki spor disiplininde söz konusu olan sıralamaların hepsi aslında köpekler için de geçerli olmalıdır. Biz burada köpek sahipleri bir şeyi atlıyor, köpeğinin her zaman her hareketi yapmaya hazır olduğunu düşünüyor. Aslında tabii ki böyle bir olgu yok. Köpeğinizle birlikte oyun hedefli olabilir, spor hedefli olabilir. Bir egzersiz yapmayı planladığınız zaman bu basit bir top at getir oyunu bile olabilir. Mutlaka öncesinde köpeğin kassel olarak ve ligamentler yani bağlar olarak ısınmış olmasını ve esnemiş olmasını sağlamak gerekiyor ki köpeğin başına gelebilecek olan ortopedik bir problemin önüne baştan geçebilelim. Çünkü birçok problemin ortopedik açıdan bazen yumuşak doku travmaları da olabiliyor veyahut da bağ kopmaları, bağ incinmeleri olabiliyor. Tıpkı insanlardaki gibi bunun altında yatan sebep genellikle ısınmadan aktivasyona itmektir ve söylediğim gibi bazı ırklarında bu tip problemlere yatkınlıkları vardır genetik olarak. Örneğin arkamda gördüğünüz Doberman sporlu programlar çalışan bir köpek. Bir sınava hazırlanıyordu, bir itaat sınavına hazırlık aşamasındayken daha önce geçmişinde sol bacağının bağlarının kopması gibi bir olgu yaşadı ve bu ameliyat edilerek daha sonra fikse edildi. Daha sonrasında da aynı olguyu sağ bacağında yaşadık ve bu tip problemlerde yani işte köpeğin ısınmadan egzersize edilmeye çalışılması veyahut da ısınmadan manevralı hareketlerin yapılmaya çalışılması bu tip problemlere zemin hazırlıyor. Bunları sadece büyük ırklarda ya da orta boy ırklarda değil, küçük ırklarda da gözlemleyebiliyoruz. Hayvan sahiplerinin şu tip hataları oluyor. Örneğin küçük ırkların çoğunun genetik problemlerinden bir tanesi diz kapağının kolaylıkla çıkması, immobil diz kapağı olgusu. Bu zaten küçük ırkların çoğunun genetik yatkınlığı var buna. Ama buna hayvan sahibinin özellikle ev içerisinde kaygan zeminlerde, ıslak zeminlerde köpeğe işte at getir oyunları, manevra içeren oyunlar, fren mekanizmasını düzgün kullanamayacağı oyunları ani olarak ev içerisinde şekillendirmeye çalışmasında ki birçok videomda söylüyorum özellikle işte şunları öğretirken köpeğinize zeminlere dikkat edin, kaygan zeminler olmasın. İşte bu tip unstabil zeminlerde çalışma yaptığı zaman hayvan sahibi ne oluyor? Köpek bir manevra esnasında ısınmadan bu işi yaptığı için bir anda çat çapraz bağ kopabiliyor. Tak
diz kapağı çıkabiliyor. Dolayısıyla böyle şeyler yaşamamak hedefli olarak köpeklere ani egzersizler yaptırmamak, oyun anlamında bile olsa egzersiz yaptırdığınız yerlerde zeminin nasıl olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Biz kendi köpeklerimizde spor programlarında, işte bu frisbee olabilir, agility olabilir, koruma programları olabilir. Başta da söylediğim gibi birçok spor programında köpeği sporlu programda antrenmana etmeden önce mutlaka ısındırtıyoruz. Ne yapıyoruz? İlk önce bir yürüyüş. Hem tuvalet ihtiyacını karşılıyoruz, hem köpek yürüyerek bir aktarım başlatıp vücutta metabolizmada, bazal metabolizma çalışmaya başlıyor. Daha sonrasında tırıs pozisyonda bir bisiklet egzersizi yaptırıyoruz köpeğe. Vücudun iyicene ısınması, eklemlerin harekete alışması. Daha sonra da doğru zeminlerde antrenmanlara başlıyoruz. Örneğin ben köpeğimle frisbee oynamadan önce bu aşamaları geçtikten sonra mutlaka slalom yaptırarak köpeğin esnemesini sağlıyorum. Bir 5 dakika slalom çalışması yapıyorum. Ondan sonra frisbee oynamaya başlıyorum. Ve frisbee'yi hangi zeminlerde oynuyorum? Mümkün olduğunca sert zeminleri tercih etmiyorum. Kaygan zeminlerde asla oynamamaya çalışıyorum. Çim olmasına, engebeli olmamasına, masif olmasına, çünkü biliyorsunuz atlamalı, sıçramalı ve ani deparlar ve koşuları içeren programlar. Bu esnada köpek koşarken ya da sıçrama ya da düşüş esnasında çukur bir yere düştüğü zaman burkulmalar, torsiyonlar şekillenebiliyor. Yanı sıra ne olabiliyor? Bağların kopması, ani manevralarda, engebeli yerlerde çapraz bağların özellikle kopması arka bacakta sıklıkla rastlanıyor. Ya da en iyi ihtimalle soft tissue, yumuşak doku travmalarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte bunların oluşmaması için zeminler ve ısınmadan oynatmamak gerekiyor köpeği. Örneğin bir frisbee agility için biliyorsunuz atlamalar, sıçramaların olduğu sporlu programlar bunlar. Köpeği ısıtsak bile, mesela sabah erken vakitlerde çim alanda çalışırsanız, çim alanlar eğer ıslaksa ya da soğuk havalarda çiğ oluşumu varsa yine köpeğin kayma ihtimali söz konusudur. Yine burkulmalar ya da sakatlanmalar söz konusudur. Kışın karlı yerlerde eğer köpekle çalışıyorsanız çok fazla sıçramalı, uzun sıçramalı çalışmaları yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü yine kayma olasılığı ve köpeğin ortopedik anlamda sakatlanması söz konusu olabilir. Bunun haricinde çok basit bir manipülasyon, arabaya atlama, arabanın bagajına atlama veyahut da arabanın bagajından yere atlamada bile dikkat etmek gerekiyor. Çoğunlukla hayvan sahipleri bunu önemsemiyorlar. Bunlarda bile işte uzun bir yolculuk yaptınız, 2 saat 3 saatlik bir mesafe geldiniz. Köpeği bagajdan atlatırken uzun süredir stabil pozisyonda kalmış olan bir köpeği bir anda harekete ittiğinizde ön bacakların üstüne yanlış bir düşüş bir omuz topallığına sebebiyet verebilir. Bir kas yırtılmasına sebebiyet verebilir. Bir ligament bağ kopmasına sebebiyet verebilir. Ve en önemli nokta, köpeği tıpkı insanda olduğu gibi bizler de spor yapmadan önce nasıl ısınıyorsak köpeğin de mutlaka ısınma antrenmanları ve esneme antrenmanları yaptırıldıktan sonra 5-10 dakika ondan sonra programa dahil edilmesi gerekiyor. Evde yaşayan köpeklerde asla kaygan zeminlerde, ıslak zeminlerde at getir oyunları, hızlı hareketi tetikleyecek, manevrayı tetikleyecek oyunların asla oynanmaması gerekiyor. Özellikle spor dalında yetiştirilen köpeklerde beslenme çok önemli. Bakın spor sakatlanmaları ya da bu tip ev içerisindeki sakatlanmalarda en çok yatkınlığı olan köpekler kilolu köpeklerdir. O yüzden köpeklerin mutlaka kilo kondisyonuna dikkat etmek gerekiyor. Bizde köpek ne kadar yuvarlak hatlıysa o kadar sağlıklıymış gibi algılanıyor, değil. Bir köpeğin sağlıklı bir yapıya sahip olması, fit olması, bir belinin olması, vücut görüntüsü olarak aerodinamik bir görüntüsü olması gerekiyor ki o köpeğin ortopedik anlamda sağlıklı bir vücuda sahip olduğunu düşünelim. Eğer köpeğin fazla kilosu varsa ağır egzersizler, özellikle sıçramalı, hoplamalı egzersizlerden kaçınmak gerekiyor. İlk önce kilo kontrolünün yapılması, kilonun kontrol altına alınması, sağlıklı bir vücut kilosuna ulaşmak, daha sonra spor programlarına yönlenmesinde fayda var köpeğin. Ve tabii ki kilo köpeklerde farklı problemlere sebebiyet verebiliyor. Özellikle disk fıtıkları veyahut da kalçası şüpheli olan köpeklerde kalça problemlerinin ortaya çıkmasını hızlandırabiliyor fazla kilo. Ama en büyük problemlerden biri disk fıtıklaşmaları. Bu yüzden
köpeğin kilo kontrolünün ve beslenmesinin çok iyi organize edilmesi gerekiyor ve köpekler ortopedik aktarım ve duruş pozisyonu olarak bizden farklılar. Biz 2 ayak üstünde aktarım yapan canlılarız ama köpekler 4 ayak üstünde aktarım yapıyorlar. Dolayısıyla onların egzersiz planlarının bizimkinden biraz daha farklı organize edilmesi gerekiyor. Kendi ortopedilerine ve yaratılışlarına paralel bir egzersiz planı ve ısınma planı ve esneme planı oluşturmak çok çok önemli. O yüzden köpekleriniz ister spor köpeği olsun, ister evde beslenen pet olarak yaşattığınız köpekler olsun, mutlaka bu köpeklerle interaktif diyalog esnasında oyunlar oynuyorsunuz. Atlamalı, sıçramalı, manevralı oyunlar. Bu oyunlara günlük rutininiz içerisinde asla köpeği ısıtmadan ve esnetmeden oynamayın. Ne kadar size hiçbir şey olmuyormuş gibi gelse de bir gün başınıza bir sıkıntı gelebilir. Tıpkı bu köpekte olduğu gibi bir top oyunu esnasında ilk önce sol bacağı, daha sonra yine bir manevralı oyun esnasında sol bacağının bağlarını koparttı. Tabii ki hayvanın çektiği acı var. Ondan sonra bu cabası, ameliyat geçirmek zorunda. Bu hayvan sahibi için de, köpek için de stresli bir süreç. Bu süreçleri yaşatmamak adına özellikle ısınarak egzersiz etmek çok önemli. Bir de tabii ki kendi köpeğinizin ırkından kaynaklı olabilecek olan yatkınlıkları iyi bilmek gerekiyor. Irk predispozisyonu dediğimiz ırkın yatkınlıkları, bazı ırkların işte çapraz bağ lezyonlarına, patella luksasyon disk kapağı çıkmalarına, omuz topallıklarına, kalça problemlerine veyahut da disk fıtıklarına yatkınlıkları olabiliyor. Bu ırkları bilip ona göre organizasyonlar yapmak ilerleyen dönemlerde köpeğinizin ortopedik anlamda sıkıntılar yaşamaması için oldukça önemlidir.